Merhabalar sevgili örgü severler, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bu gördüğünüz prenses model bebek yeleğimin anlatımını yaptım. Hemen şöyle yakın plandan yeleğimizin detaylarına birlikte bakalım. Yeleğimi yakadan başlayarak tek parça halinde örüp tamamladım. Tamamen düz örgüden oluşan bir model. Sonrasında yakasındaki tığ detayını ve ceplerini ekleyerek de süslemesini tamamladım. Şöyle arka tarafını da hemen sizlerle paylaşayım. Arttırma yerlerinde çok basit bir teknik kullanarak bu yeleğimi hazırladım arkadaşlar. Dilerim sizler de beğenip videomda bana eşlik edersiniz. Yeleğimin bedeni 1-1,5 yaşa uygun, rahatlıkla 2 yaş civarına kadar kullanılabilecek ölçüde olduğunu söyleyebilirim. Hemen sizlerle ölçülerini paylaşmak istiyorum. Şöyle göğüs kısmından, tabii alt kısım daha bol. Göğüs kısmından ölçüsünü alacak olursam yeleğimin bedeni 28 santim ve yeleğimin boyu da 33 santim olmuş arkadaşlar. Hemen malzeme bilgisine geçecek olursam yeleğimde 1,5 yumak kadar Nako Elite Baby kullandım. İpimiz 100 gram ağırlığında, 250 metre uzunluğunda, anti pink özellikli bir bebek ipi. Yani tüylenmeye karşı dirençli bir güzel kaliteli bir ip. Aynı renkte örmek isteyen arkadaşlar için renk numarası 6837. Yeleğimi 3,5 numara şiş kullanarak ördüm ve 5 tane düğme ile tamamladım. Ve süslemelerimiz için de şöyle küçük bir parça beyaz ipimizin olması yeterli. Bu ipten gerçekten çok az miktarda süslemeler için kullandım arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup desteklerinizi gösterebilirsiniz. Abone olduğunuzda zil simgesine dokunup bildirimleri açarak yeni yükleyeceğim videolarımdan, yeni modellerimden anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen malzemelerimizi hazırlayalım. Yeleğimizi örmeye başlayalım. Yeleğimiz yakadan başlanıp tek parça halinde örülen bir model arkadaşlar. Yeleğimizin yakası için 3,5 numaralı şişimize 75 ilmek atıyoruz. İlmeklerimizi 3 diş haroşa örüp geliyoruz. Bir diş haroşadan kastım bir ön yüz bir arka yüz, yani bir defa gidip gelip ördüğümüz zaman bir diş haroşa örmüş oluyoruz. 3 diş haroşa 6 sıra haroşa demek oluyor arkadaşlar. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Bu sırada robamızı örmeye başlayacağız ve bu sıranın sonunda ilk iliğimizi de açacağız. Kız bebekler için ördüğümüz için sıra sonunda iliğimizi açacağız. Hemen robamızı örmeye başlayalım. Örgümüz boyunca sıra başındaki 7 ilmeğimiz ve sıra sonundaki 7 ilmeğimiz devamlı haroşa olarak kenar patlar olarak örülecek arkadaşlar. Hemen ilk 7 ilmeğimizi haroşa örerek başlıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek haroşadan sonra hemen roba modelimi uygulamaya başlıyorum. Uygulaması gayet kolay bir model. Şimdi önümdeki bir ilmekten 3 ilmek çıkararak devam ediyorum. Bu ilmeğimi bir defa düz olarak örüyorum ama ilmeğimi sol şişimden çıkarmıyorum. Bir tane şişime dolama yapıyorum ve aynı ilmeği bir kez daha düz olarak örüyorum. Böylece bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış oluyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Roba modelimiz bu kadar basit. Ara ara bu şekilde bir ilmekten 3 ilmek çıkarma yaparak robamızda ilerleyeceğiz. Bu işlemden sonra önümdeki 5 ilmeği düz olarak örüyorum. 3, 4, 5. 5 ilmek düzden sonra aynı işlemi tekrar ediyorum. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarıyorum. İlmeğimi bir kez düz olarak ördüm. Bir tane şişimin başına dolama yaptım ve aynı ilmeği bir kez daha düz olarak ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkardım ve arada 5 ilmek örüyorum. 2, 5. 5 ilmek düz örüp bir ilmekten 3 ilmek çıkarıyoruz. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde ilerleyerek roba modelimizi oluşturuyoruz. Bir defa ördüm, doladım ve bir kez daha ördüm. 3 ilmeğimi çıkardım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm ve tekrar bir ilmekten 3 ilmek çıkarıyorum. Sıramın sonunda 7 ilmek pat kısmı kalana kadar bu şekilde ilerleyip ilmeklerimi bitiriyorum arkadaşlar. Sıramın sonuna kadar ilerledim. Sıra sonunda şişimin üzerinde 8 ilmeğim kaldı arkadaşlar. Bu pat kısmından, yani 7 ilmek pattan önce kalan son ilmekte yine bir ilmekten 3 ilmek çıkarma yapacağım. Sıra başında da aynı şekilde yapmıştım. 7 ilmek pat kısmını 7 ilmek ördükten sonra hemen ilk ilmekten 3 ilmek çıkarmıştım. Sıra sonunda da aynı şekilde bitiriyoruz. Kalan son ilmekten 3 ilmek çıkarıyoruz. Ve şişimizde 7 ilmeğimiz kalıp pat kısmını örüyoruz. Şimdi bu kısımda ilk iliğimizi de açacağız.
Sonda 4 ilmek kalana kadar önümdeki 3 ilmeği örüyorum. Bir tane dolama yapıyorum. Önümdeki 2 ilmeği birlikte alarak örüyorum. İlk iliğimi bu şekilde açmış oluyorum. Bundan sonra bu kısımda 11 diş arayla iliklerimizi açmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Örgümüz boyunca 11 diş arayla iliklerimiz olacak. Bu şekilde roba modelimi tamamladım. İlk sırasını tamamlamış oldum. Şimdi arka yüze geçiyorum ve önümdeki 5 sırayı düz örgü olarak öreceğim arkadaşlar. Yani örgümü arka yüzlerde ters, ön yüzlerde düz olmak üzere 5 sıra örüp geleceğim. Tekrar ön yüze gelmiş olacağım. Ön yüze geldiğimde ikinci defa yine bu şekilde roba modeli uygulayarak devam edeceğim. Şimdi bu sıradan itibaren 5 sıra düz örgümüzü örüp geliyoruz arkadaşlar. 5 sıra düz örgü örüp geldim arkadaşlar. Roba modelimizin ilk sırasını şöyle oluşmaya başladı. Bu şekilde görüntüsünde sizlerle paylaşmış olayım. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. İkinci defa roba modelimizi uygulayarak devam edeceğiz. Tabii ilmek sayımız arttığı için aralardaki düz ilmek sayılarımız bu sefer 5 değil 7 olarak örülecek arkadaşlar. Şimdi sıra başında kenar patımı 7 ilmek olarak haroşamı örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmekten sonra bir önceki roba modelimi uygularken çıkardığım 3 ilmeğin ortasındaki ilmeği buluyorum arkadaşlar. Şöyle 3 ilmeğin ortasındaki ilmek. Önünde bir ilmeğim daha var. O yüzden bunu düz olarak örüyorum. Yanındaki dediğim gibi bir önceki sırada bir önceki roba modelini yaparken çıkardığım 3 ilmeğin ortadaki ilmeğini buluyorum ve onun üzerine tekrar modelimi tekrar ediyorum. Yani bu ilmekten 3 ilmek çıkarıyorum. Yani sıra başından ne yaptık? 7 ilmek patımızı ördük, 1 ilmek düz ördük ve ikinci ilmekte bir ilmekten 3 ilmek çıkardık. Şimdi önümüzdeki 7 ilmeği düz olarak örüyoruz. Yani bir sonraki modelimizin ortasında denk gelen ilmeğe kadar olan önümüzdeki 7 ilmeği düz olarak örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek ördüm ve şimdi bir ilmekten 3 ilmek çıkarıyorum. Bu sırada da bu şekilde devam edeceğiz. Yani bu defa aralarda 7 ilmek örüp bir ilmekten 3 ilmek çıkararak ikinci defa robamızdaki modeli uygulamış olacağız arkadaşlar. 2, 4, 6, 7 ve şimdi bir ilmekten 3 ilmek çıkarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve bir ilmekten 3 ilmek çıkarıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum. Sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Sıra sonunda yine 7 ilmek pat artı 1 ilmeğim kaldı. Burada son defa 1 ilmekten 3 ilmek çıkarmamı yaptıktan sonra sonda kalan 1 ilmeğimi de örüyorum ve 7 ilmek patımı örüp sıramı tamamlıyorum. Yani sıra başında 1 ilmek örerek başladık. Sonra hemen 1 ilmekten 3 ilmek çıkarma yaptık. Sıra sonunda da son defa 1 ilmekten 3 ilmek çıkardıktan sonra kalan 1 ilmeğimizi örüyoruz. Patımızı örüp bitirmiş oluyoruz. Evet, ikinci model sıramızı da bu şekilde tamamladık. Şimdi arka yüze geçiyoruz. Yine daha önce olduğu gibi üzerine 5 sıra düz örgü örüp geliyoruz. Tekrar ön yüze geldiğimizde 3. defa roba modelimizi uygulayarak devam ediyoruz. İkinci defa roba modelimizi uygulayıp üzerine 5 sıra düz örgümüzü örüp geldik arkadaşlar. Şimdi modelimizi 3. defa uygulayarak devam ediyoruz. İlk model sırasında aralarda 5 düz örmüştük. İkinci model sırasında aralarda 7 düz örmüştük. Bu model sırasında da 9, 5, 7, 9, 11 diye devam edecek. Şimdi 7 ilmek patımızı örerek başlıyoruz. Yedi ilmek pattan sonra bir defa önümde 2 ilmek düz örüyorum. 2 ilmekten sonra 3. ilmekte roba modelimi oluşturuyorum. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarıyorum. Ve şimdi aralarda bu defa 9 ilmek örerek devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmek ördüm ve modelimi tekrar ediyorum. Bir defa ördüm, bir doladım, bir kez daha ördüm ve 3 ilmek çıkardım. Tekrar 9 ilmek örüp devam ediyorum. Bu model sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Aralarda 9 ilmek düz örerek sonrasında bir ilmekten 3 ilmek çıkararak devam ediyoruz. Sıra başına 2 ilmek düz örerek başladık. Sıra sonunda aynı şekilde son defa şu kısımda bir ilmekten 3 ilmek çıkardıktan sonra 2 ilmek düzümüzü örüp kenar patımızı örüp sıramızı tamamlamış olacağız. Üzerine yine 5 ilmek düz örerek bir sonraki model sırasına devam edeceğiz arkadaşlar.
Üçüncü defa roba modelimizi uyguladıktan sonra üzerine 5 sıra düz örgümü örüp geldim. Şimdi dördüncü model sırasındayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi robamız ortaya çıkmaya başladı. Kenar patımızı örelim. Kenar patından sonra bu defa modelimize başlarken sıra başında 3 ilmek örüyoruz. 1, 2, 3. 3 tane ördükten sonra dördüncü ilmekte modelimizi tekrar ediyoruz. Yani bir ilmekten 3 ilmek çıkarıyoruz. 3 ilmek çıkardıktan sonra bu defa arada 11 ilmek örüyoruz arkadaşlar. 5, 7, 9 ve bu defa 11 olacak. Aradaki ilmek sayısı. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11 ilmek düz ördükten sonra bir sonraki modelimi tekrar ediyorum. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarıyorum ve tekrar 11 ilmek örerek devam ediyorum. Bu model sıramızı, yani dördüncü model sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Sıra başında kenar patından sonra 3 ilmek örerek başladık. Sıranın sonuna geldiğimizde yine son defa şu kısımda, şurada bir ilmekten 3 ilmek çıkardıktan sonra yanındaki 3 ilmeğimizi düz olarak örüp patımızı da örüp tamamlamış olacağız sıramızı ve dördüncü model sırasını yapmış olacağız. Sonrasında yine üzerine 5 ilmek düz olarak örüyoruz ve devamında son bir model çalışması daha yapacağız. Yani şu ana kadar 3 tane model çalışması yaptık. Şu an dördüncüyü yapıyoruz. Bundan sonra bir tane daha yaparak 5 tane model sırası yaparak robamızı tamamlamış olacağız. Şimdi söylediğim gibi bu sıramızı tamamlayalım. Üzerine 5 sıra düz örgümüzü örelim. Bir sonraki model sıramızı tarif ettiğim şekilde yapmaya devam edelim. Bir sonraki model sıramıza, yani 5. model sıramıza geldiğimizde bu defa sıra başında kenar patından sonra 4 ilmek düz örerek başlayacağız. Sıra sonunda da yine 4 ilmek düz örerek bitireceğiz. Ve kenarlarda da bu sırada, pardon, ve ortalarda, şu iki model arasındaki ortalarda bu sırada 11 ilmek örüyoruz. Bir sonraki model sırasında bu kısımda 13 ilmek örerek modelimizi tamamlayacağız. Zannederim anlaşılır olmuştur arkadaşlar. Bu model sıramızı tamamlayalım. 5 sıra düz örgümüzü örelim. İkinci model sıramızı da tamamlayıp geliyoruz. Bu arada ikinci iliğimizi de biraz sonra açacağız. Şu ana kadar ilk ilikten sonra 2, 4, 6, 8, 9. 9 diş örmüşüz. Bu kısımda 11 diş olduğunda ikinci iliğimizi de açmayı unutmayalım arkadaşlar. Söylediğim noktaya kadar birlikte örüp geliyoruz. Arkadaşlar, tarif ettiğim şekilde 5. artırmamı da yapıp tamamladım. Ve üzerine bu defa 4 sıra düz örgü ördüm. Her zaman 5 sıra biliyorsunuz. Her arttırmadan sonra 5 sıra düz örgü örüyordum. Bu defa 4 sıra ördüm ve şu an örgümün arka yüzündeyim. Çünkü bu arka yüzden itibaren örgümü haroşaya çevirerek devam edeceğim. Şimdi bu sıradan itibaren yaka kısmında olduğu gibi 3 diş haroşa örerek robamızı tamamlamış olacağız. Birlikte 3 diş haroşa bütün ilmeklerimizi 3 diş haroşa örüp geliyoruz. Evet, şimdi robamızı tamamladık arkadaşlar. Toplam 5 defa roba modelimizi uyguladık. En son olarak 3 diş haroşamızı ördük ve şu an toplamda 185 ilmekle robamızı tamamlamış olduk. Ayrım sayılarını ben belirledim. Hemen onları sizlerle paylaşayım. Ön parçalar 29 ilmek, kollar 37 ilmek ve arka parça 53 ilmek olacak şekilde parçalarımı ayırdım. Bu şekilde ayraçlar yardımıyla parçalarımızı belirleyelim. Şimdi şu an örgümüzün ön yüzündeyiz. Bu sırada ne yapıyoruz? Öncelikle ön parçamızı örüyoruz. Sonrasında kol parçamızın kesimini yaparak tamamlıyoruz. Arka parçaya devam edeceğiz. Arka parçamızı örüp ikinci kolumuza gelip yine ikinci kolumuzun da kesimini yapıp son olarak diğer ön parçamızla örüp sıramızı tamamlayacağız. Böylece bir sonraki arka yüze geçtiğimizde kolları ayırıp ön ve arka parçayı, ön parçalarla arkayı, bedeni yani birleştirerek örgümüzün alt kısmına, yeleğimizin alt kısmına devam etmiş olacağız. Şimdi sıra başından örgümüze başlıyoruz. İlk 29 ilmeğimizi, kola kadar olan ilmeklerimizi örüyoruz. Sıra başından ilk 29 ilmeğimizi ön parçamız için ördük. Şimdi kolumuzdaki ilmeklerin kesimini yaparak devam edeceğiz.
Örerek kesme tekniğini kullanarak kol ilmeklerimizin kesimini yapacağız. Sıra başındaki ilk ilmeğimi örüyorum. Yanında bir ilmek daha örüyorum. Örmüş olduğum ilk ilmeğimi bu şekilde ikincinin üzerinden geçirerek bir ilmek kesim yapmış oluyorum. Bir ilmek örüyorum. Önceki ilmeği diğerinin üzerinden bu şekilde geçirerek kesim yapıyorum. Bir ilmek örüyorum. Önceki ilmeği diğerinin üzerinden geçiriyorum. Örerek kesme tekniğimiz bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bir tane örüyorum, bir tane kesiyorum. Kol ilmeklerimin tamamını bu şekilde kesiyorum. Arka parçaya kadar önümdeki 37 ilmekte kesim yapmış olacağım. Evet, bitirip geliyoruz. Kol ilmeklerimin kesimini yapıp geldim arkadaşlar. Şimdi arka parçama geçiyorum. Arka parçam için önümdeki 53 ilmeğimi örüp sonraki kola geçerek devam edeceğim. Şimdi arka için 53 ilmek örüp geliyoruz. Arka parçamızı da örüp geldik. İkinci kolumuza geçiyoruz. Yine diğeriyle aynı şekilde bunun kesimini yapacağız. Önümüzdeki 37 ilmeğimizi kolumuz için keseceğiz. Bir ilmek örüyorum. Yanında bir ilmek daha örüyorum. Bu şekilde örerek kesme tekniğini kullanarak kesimlerimi yapıyorum. Toplam 37 ilmek kesim yapıyoruz. Sıramızın sonunda ön parçamız için 29 ilmek kalana kadar kesimlerimizi yapıp geliyoruz. İkinci kolumuzun da kesimini yaptıktan sonra kalan 29 ilmeğimizi de örerek sıramızı tamamlıyoruz. Arka yüze geçtiğimizde ön parçalarla arka parçamızı birleştirerek alt kısma devam etmiş olacağız. Ve böylece kol parçalarımızı ayırmış olduk. Kesim yapmaya başlamadan önce şişimizin üzerinde toplam 185 ilmeğimiz vardı. 37 bir tarafta, 37 bir tarafta. Kollar için toplam 74 ilmek kesim yapmış olduk. Yani şu an şişimizin üzerinde 111 ilmeğimiz kaldı. Şimdi bu arka yüzden örmeye başlıyoruz. Kol altlarında ikişer ilmek artış yaparak devam edeceğiz. Yani bu sırayı tamamladığımız zaman şişimizin üzerinde 115 ilmeğimiz olmuş olacak arkadaşlar. Ön parçayı ters olarak örüp kol altı noktasına kadar geliyoruz. Orada artışlarımızı yaparak devam ediyoruz. Ön parçayı tamamlayarak kol altı hizasına geldim. Şimdi burada 2 ilmek artış yapacağım. Şu şekilde kol altında 2 ilmek atalım. Sıkı sıkı yapmaya dikkat edelim ki burada çok fazla bir esneme, açılma olmasın. Bu şekilde 2 ilmek attıktan sonra arka parçaya devam ediyorum. Arka parçamı ördükten sonra diğer kol altı noktasına geldiğimde yine aynı işlemi tekrar ederek ön parçamı da örerek bu sıramı tamamlayıp ön yüze gelip devam ediyorum. Arka yüzde yeleğimizin beden parçalarını birleştirip ön yüze geldik. Şimdi bu sırada ne yapacağız? Bu sırada sadece bu sıraya mahsus olmak üzere bir defa şu roba kısmında kullandığımız artırma modelini uygulayacağız. Bundan sonraki arka yüzden itibaren artık düz örgüye geçeceğiz. Ve yeleğimizin alt kısmı istediğimiz uzunluğa gelene kadar düz örgü olarak devam edeceğiz. Şimdi nasıl yapıyoruz? Kenar patımızı örelim. 7 ilmek patımızdan sonra yanında 2 ilmek daha örüyoruz. Ve 3. ilmeğimizde buradaki artırma modelimizi tekrar ediyoruz. Yani bir ilmekten 3 ilmek çıkararak devam ediyoruz. Bir ilmekten 3 ilmek çıkardıktan sonra arada yine 5 ilmek örüyoruz. Yani robamıza başladığımız zamandaki gibi aralar 5 ilmek olarak düz örgü olarak örülecek. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmekten sonra yine modelimi tekrar ediyorum. Artırma modelimi. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarıyorum ve tekrar 5 ilmek düz örüyorum. 5 ilmek ördüm. Tekrar bir ilmekten 3 ilmek çıkarıyorum. Sıramın sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum.
Modelimi uygulayarak sıra sonuna kadar geldim. Sıra başında pattan sonra 2 ilmek örerek başlamıştım. Sıra sonunda da en son 1 ilmekten 3 ilmek çıkarmamı yaptıktan sonra sonda kalan 2 ilmeğimi örerek tamamlamış oluyorum. Kenar patımı da örüp sıramı tamamlıyorum. Evet. Ve bu şekilde alt bedenimize başlamış olduk arkadaşlar. Artık bundan sonra örgümüzde yapacağımız farklı bir işlem yok. Bundan sonrası bir süre düz örgü olarak devam etmek olacak. Şöyle gördüğünüz gibi roba modelimiz oluştu. Şimdi belli bir uzunluğa gelene kadar düz örgü olarak örüp geliyorum. Geldiğimde size kaç sıra ve santim ölçüsünde ne kadar uzunlukta ördüğümü söyleyerek devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yeleğimin alt kısmını istediğim uzunluğa gelene kadar örüp geldim. Şimdi size öncelikle santim olarak ölçüsünü vermek istiyorum. Şöyle omuzdan itibaren, şu hizadan itibaren ölçtüğüm zaman 26 santim. 26 santim olana kadar yeleğimi örmüşüm arkadaşlar. Şu pat kısmından haroşeleri de sayayım. En baştan itibaren sayıp toplamda kaç haroşe olduğunu söylemek istiyorum size. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. Toplam 40 haroşe olana kadar yeleğimi örüp gelmişim arkadaşlar. Şu ana kadar 4 tane de ilik açtım. 5. bir ilik daha açarak yeleğimi tamamlamış olacağım. Şu an örgümün arka yüzündeyim. En son ön yüz ördüm, arka yüze geçtim. Bu sıradan itibaren ne yapıyoruz? Yine bir 3 diş olacak şekilde haroşa öreceğiz arkadaşlar. Şu roba kısmını bitirirken ördüğümüz haroşa gibi. Şimdi burada arka yüzde bütün ilmeklerimizi haroşaya çevirerek devam ediyoruz. 3 diş haroşa olana kadar örüp geliyoruz. Yeleğimin 3 diş haroşasını örüp geldim arkadaşlar. Şimdi etek ucundaki fırfır kısmını yapmaya başlıyoruz. Yine aynı modeli kullanarak bu alt kısmı oluşturacağız. Sıra başından şu an ön yüzdeyim. Örgümüze başlıyoruz. 3 diş haroşadan sonra sıra başındaki 7 ilmek patımızı örelim. Yedi ilmek pat kısmından sonra 3 ilmek örüyoruz. 1, 2, 3 ve 4. ilmeğimizden 3 ilmek çıkararak devam ediyoruz. 1, 2, 3. Yine sıradaki 3 ilmeği örüyoruz. 1, 2, 3 ve 1 ilmekten 3 ilmek çıkarıyoruz. Bu kısımda da bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Arada 3 ilmek örüp 4. ilmekten 3 ilmek çıkararak sıra sonuna kadar ilmeklerimizi tamamlayıp geliyoruz. Modelimi uygulayarak sıra sonuna kadar geldim arkadaşlar. Şimdi son kez 1 ilmekten 3 ilmek çıkarmayı yapıyorum. Ve sıra sonunda pat kısmından önce kalan 3 ilmeğimi örerek bitiriyorum. Başlarken sıra başında 3 ilmekle başlamıştık ve yine 3 ilmekle bitirmiş olduk. Patımı da örerek sıramı tamamlıyorum. Böylece yeleğimizin etek ucundaki fırfır kısmına geçiş yapmış olduk. Şimdi bu sıradan itibaren arka yüzü çevirip arka yüzden itibaren düz örgü örerek yeleğime devam edeceğim. Bir süre düz örgü olarak öreceğim. İstediğim uzunluğa gelene kadar düz örgüyle devam edeceğim. En son etek ucunda yine 3 diş haroşa örerek yeleğimi tamamlamış olacağım. Yeleğimin etek ucunu sizlere tarif ettiğim şekilde tamamlayıp geldim arkadaşlar. Son olarak 3 diş haroşa ördüm ve size kollarda tarif ettiğim kesme tekniğini uygulayarak yeleğimi tamamlamış oldum. Dilerseniz bu yeleği bu şekilde sade olarak da örebilirsiniz. Dilerseniz de şimdi yapacağımız gibi cep ve yaka detayları ekleyerek biraz daha süslü hale getirebilirsiniz. Elimde böyle bir parça beyaz ipim var. Bunun yine pembe ipten de çok az cepler için lazım olacak. Öncelikle bu beyaz ipimizle yaka detayını hazırlayacağız. Sonrasında da birlikte ceplerini yapacağız. Arkadaşlar şimdi yeleğimizin yakasını tığlama işlemine şu noktadan başlayacağız. Yani ilikli olan yakadan değil, düğme diktiğimiz yakanın şu kısmından başlayacağız. Kenar patını atlayıp hemen patın bittiği noktada şu noktadan başlangıç yaparak ilerleyeceğiz. Yaka kısmında örmüş olduğumuz 3 diş haroşemizin sonuncusunun şuradaki iplerine batarak ilerleyeceğiz. Şöyle tığımda da göstereyim size, daha net anlaşılır şekilde olsun.
şöyle şuradaki, bakın şuradaki haroşa dişleri görüyorsunuz. Üstündeki değil, altındaki şöyle. Şunların her birine birer sık iğne yaparak ilerleyeceğiz arkadaşlar. Beyaz ipimizi sabitledik. Hemen batın bitimindeki ilk göze diyeyim batış yapıyoruz. Bu şekilde batışımızı yaptık. Şimdi burada gördüğümüz her bir dişe bir sık iğne yapıyoruz. Şöyle elimizi çok sıkmadan her birine birer sık iğne yaparak diğer patın başladığı noktaya kadar ilerleyeceğiz. Bu kısımda çok sıkı sıkı tığlamamaya dikkat edelim. Bu kısımda bir kasma olmaması için elimizi rahat bırakarak bu şekilde tığlamamızı yapalım arkadaşlar. Evet, tamamlayıp geliyorum. Evet, şimdi diğer patımızın başladığı noktaya kadar ilerledim. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi buradan geri dönüş yapıyorum. Bir üst sıraya geçiyorum. Kenarda 2 tane zincir çekiyorum ve dönüş yapıyorum. Tığımın başını alıyorum. Sıradaki 2 sık iğneyi atlayıp üçüncüye batış yapıyorum. Ve buraya bir ikili trabzan yapıyorum. Şimdi tekrar 2 zincir çekiyorum. Aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi yine tığımın başına alıyorum. Daima ikili trabzanlar yaparak ilerleyeceğim. Önümdeki 2 tane sık iğneyi atlayıp üçüncüsüne batış yapıyorum. Şöyle. Tekrar 2 zincir çekip aynı noktaya bir trabzan daha yapıyorum. Şimdi tekrar ediyorum. 2 sık iğneyi atlıyorum. Üçüncüye batış yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bir trabzan daha yapıyorum. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Bu sıramızda da bu şekilde ilerliyoruz. Birlikte bir kez daha yapalım. 2 sık iğne atlıyorum. Üçüncüsüne batışımı yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı noktaya bir trabzan daha yapıyorum ve başa dönüyorum. 2 tane atlayıp üçüncüye batış yaparak ilerleyeceğim arkadaşlar. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayıp geliyoruz. Sıramın sonuna kadar geldim. Köşeye geldiğim zaman son bir batış şöyle yapıyorum ve bu sırayı tamamlamış oldum. Şimdi bir zincir çekip tekrar yönümü çevirip bir üst sıraya, son sıraya geçiyorum. Şu oluşturmuş olduğumuz V'lerin ortalarını, içlerini doldurarak bu sıramızı tamamlayacağız. Hemen ilk V'mize öncelikle bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz ve 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 ve 3. Tekrar bir zincir çekiyoruz ve bir sık iğne yapıyoruz. Birlikte tekrar edelim. Bir sonraki şu oluşturduğumuz V'nin ortasına batış yapıyoruz. Bir sık iğne, bir zincir, 3 tane ikili trabzan, 1 2 3. Bir zincir ve bir sık iğne. Böyle olacak arkadaşlar. Son bir kez birlikte yapalım. Bir sık iğne, bir zincir, 3 tane ikili trabzan, 1 2 3. Bir zincir ve bir sık iğne yaparak tamamladık ve bir sonrakine geçiyoruz. Bu şekilde tığlamamızı sıra sonuna kadar bitirip geliyoruz. Evet, yeleğimin yakasını tamamladım arkadaşlar. Şöyle şu şekilde. Şu sona geldiğimizde şu kısma bakın şöyle başlangıç kısmına tekrar batış yaparak şu şekilde kaydırma yaparak bitiriyoruz. Burada fazladan bir boşluk olmasını engellemiş oluyoruz. Ve ipimizi artık kesebiliriz. Güzelce iplerimizi temizleyelim arkaya tarafa geçirip. Yakamız bu şekilde gözükecek arkadaşlar. Farklı bir hava katıyor bu şekilde.
Umarım sizler de beğenirsiniz. Dediğim gibi dilerseniz sade olarak da iyiliğinizi bırakabilirsiniz. Dilerseniz böyle küçük bir süslemeyle, küçük bir dokunuşla da daha süslü hale getirebilirsiniz. Tığlamalarımız bittikten sonra yani ceplerini de yaptıktan sonra sadece yaka kısmına ve ceplerine ütümüzle buhar verebiliriz. Biraz daha düzgünleşip daha dökümlü durmasını sağlayacaktır. Yakamızı bu şekilde tamamladıktan sonra şimdi ceplerimize geçiyoruz. Ceplerimden bir tanesini hazırlayıp geldim arkadaşlar. Şimdi ikinciyi de sizinle birlikte yapalım. Öncelikle elimize beyaz ipimizi alıyoruz. İpimizi sabitleyip 5 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çekip ilkine batış yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Ve halkamızın ortasına bir ikili trabzan yapıyoruz. Bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Yani bu iki zinciri birinci olarak sayarsak 3 tane trabzan yapmış oluyoruz. Şimdi 2 zincir çekelim. Tekrar 3 trabzan yapacağız. İki defa daha bu işlemi tekrar edeceğiz. 2 zincir çekelim. 3 trabzan yapalım. 1, 2, 3. Bu arada bu başlangıç ipimizi de yeteri kadar yürüttük. Hemen kesip onu burada bitirelim. 3 tane yaptık. Bir tane daha yapıp tamamlayacağız. 2 zincir çekiyoruz. 3 trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3. Klasik 3 trabzandan sonra son defa 2 zincir çekip şu başlangıç noktasına gelip oradan kaydırma işlemi yapacağız. Şöyle başlangıç noktasına batışımızı yapıyoruz. İpimizi alıyoruz. Bu şekilde kaydırarak ipimizi buraya sabitlemiş oluyoruz. Şöyle bir zincir çekip sabitleyelim. Şimdi bu kısımda ipimizi, beyaz ipimizi koparmayacağız. Şöyle yumağımızı zincirimizin içinden geçirerek bu kısmı sabitleyeceğiz. Şimdi bir sıra pembe ile devam edeceğiz. Pembeyi bitirdikten sonra yine bu ipimizi kullanarak bir üst sıraya geçerek devam edeceğiz. Elimize pembe ipimizi alalım. Klasik hanım dilendi, bey beğendi modeli diye bilinen motifi çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu beyaz ipimiz burada kalıyor. Hemen şu iki zincir çekerek oluşturduğumuz boşluklara bir tanesine batışımızı yapıyoruz. Hemen bu beyaz ipin yanındakine batış yapıyoruz. 2 zincir çekelim ve 2 trabzan yapalım. Yani çektiğimiz 2 zinciri birinci olarak sayarsak 3 trabzan yapmış oluyoruz. Şimdi 2 zincir çekiyoruz. Tekrar 3 trabzan yapıyoruz. 1, 2 ve 3. 3 trabzandan sonra tekrar 2 zincir çekiyoruz. Bir sonraki boşluğa ilerliyoruz. Oraya bir trabzan yapıyoruz. 1, 2 ve 3. 3 trabzan, 2 zincir şeklinde ilerlemeye devam ediyoruz. 3 trabzandan sonra 2 zincir çektik. Tekrar aynı göze 3 trabzan daha yapıyoruz. Bu şekilde motifimizin etrafını dolanıyoruz. 2 zincir, 3 trabzan. Tekrar 2 zincir, aynı noktaya, köşeye 3 trabzan. Tekrar 2 zincir ve son boşluğumuz kaldı. Oraya da yine aynı şekilde 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yaparak tamamlayacağız. Son olarak 2 zincir çekiyoruz. Başlangıç noktasına geldik. Yine aynı kaydırma yöntemiyle şöyle batışımızı yapıyoruz. İpimizi arkadan alıp şu şekilde kaydırmamızı yapıp ipimizi sabitleyip kesiyoruz. Pembe ipimizle işimiz bitti. Bundan sonra beyazla devam edeceğiz. Şu an motifimiz bu şekilde oldu arkadaşlar. Evet.
Şimdi tekrar arkadan beyaz ipimizi alacağız. Şu köşeden başlangıç yapıyoruz. Şöyle beyaz ipin olduğu köşeden başlangıç yapıyoruz. Şöyle arkadan beyaz ipimizi buraya alıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Yine hep aynı şekilde devam edeceğiz. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan, 2 zincir şeklinde ilerleyeceğiz. Bu 2 zincirimizi ilk trabzan olarak kabul ediyoruz. Yanına 2 trabzan daha yapıyoruz. Şimdi buradaki başlangıç noktasındaki motifimizi böyle yarım yapacağız. Yani bir ikinci defa buraya batış yapmayacağız. Şu araya ilerleyerek devam edeceğiz. 3 trabzandan sonra 2 zincir ve aradaki boşluğa batış yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. 2 zincir çekip bir sonraki köşeye ilerliyorum. Aynı şekilde 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan şeklinde batış yapacağım. Buraya da böylece devam ediyorum. Hızlı bir şekilde arkadaşlar birlikte yapalım. Motifimizi böyle hızlıca örüp tamamlayabileceğimiz bir basit bir motif. Hemen bu sıradan sonra üzerine pıtırcık yaparak bir sıra bitirmiş olacağız. Sıra sonuna kadar ilerleyip gelelim. Son köşeye geldiğimizde yine şu başlangıç noktasında batışımızı yapıyoruz. Buraya 3 trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 2 zincirimizi çekiyoruz ve başlangıç noktasına kaydırma yaparak tamamlamış olacağız. Sıramızı şu şekilde kaydırmamızı yaptık arkadaşlar. Evet. Bu şekilde motifimiz oluştu. Şimdi üzerindeki bir sıra tomurcuğumuzu da yaparak tamamlamış olacağız. Bu şekilde 3 tarafına tomurcuk yapıp şu üst tarafını bırakarak cebimizi tamamlamış olacağız. Şimdi geri dönüş yapıp buradaki göze bir sık iğne şeklinde batış yapıyoruz ve dönüp 3 zincir çekiyoruz. 3 zincir çektikten sonra bu yaptığımız sık iğnenin tepesine batış yapıyoruz. Sonrasında önümüzdeki bir gözü atlıyoruz. İkincisine batış yapıyoruz. Sık iğne yapıyoruz ve 3 zincir çekiyoruz. 3 zincir çekip şu yaptığımız sık iğnenin tepesindeki iplerimizden batış yaparak tomurcuk oluşturuyoruz. Sıradaki bir gözü atlıyoruz. Diğerine yani boşluğa batışımızı yapıyoruz. 3 zincir çekip tomurcuğumuzu oluşturuyoruz. Bir gözü atlayıp ikincisine batış yapıyoruz. Daima bu şekilde. Birini atlayıp ikinciye batış yapacağız. Sık iğne yapacağız. Sık iğnenin üzerine 3 zincir çekerek tomurcuğumuzu yapacağız. Şöyle köşeye kadar birlikte ilerleyelim. Köşedeki boşluğa batışımızı yaptık son olarak. Üzerine tomurcuğumuzu yapalım. Böyle bu şekilde olacak arkadaşlar. Böyle bir görüntü elde etmiş olacağız. Evet. Şimdi dediğim gibi 3 tarafını tamamlayıp şu noktaya gelip yeleğimizin cebini tamamlamış olacağız. Yeleğimin cebini örüp bitirdim arkadaşlar. Şimdi şöyle şu hizaya yerleştirip ceplerimizin dikişini yapacağız. Dilerseniz normal beyaz dikiş ipiyle dikişini yapabilirsiniz. Dilerseniz kullandığımız beyaz ipin katını açarak onu incelterek de dikişiniz için kullanabilirsiniz. Şöyle 3 tarafına dikiş yapıyoruz. Üst tarafını tabii ki açık bırakıp cep haline gelmesini sağlıyoruz. Tamamlayıp geliyoruz. Arkadaşlar yeleğimizin ceplerini de hazır edip tamamlamış olduk. Bu şekilde şöyle arkadan da tekrar detayını sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten yapılışı çok kolay.
Çok sevimli, benim çok sevdiğim, severek çalıştığım bir model oldu. Dilerim sizler de beğenir, istediğiniz renklerde küçük hanımlar için hazırlarsınız. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak desteklerinizi gösterebilirsiniz. Bütün izleyenlere teşekkürlerimi iletiyorum, selamlarımı iletiyorum. Yeni bir örgü videosunda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.